Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer. BMW'nin kompakt MPV sınıfında yer alan modeli 2 serisi Active Tourer tamamen yenilendi. Rakiplerini kıskandıracak modern crossover tasarımı, sınıfın ötesindeki teknolojileri ve standart olarak sunulan özellikleriyle yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ı yakından tanımaya hazır mısınız? Videoyu geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. BMW 2 serisi Active Tourer'ın tarihi çok da eskiye dayanmıyor. İlk olarak 2014 yılında F45 kasa koduyla kompakt MPV sınıfında mücadeleye dahil olan 2 serisi Active Tourer, tüm mekanik aksamını Mini Countryman ile paylaşıyor. BMW'nin önden çeker olarak üretip sattığı ilk model olan F45, 2021 sonbaharında ikinci nesliyle karşımızda. Mercedes-Benz B sınıfıyla direkt rakip olan yeni BMW 2 serisi Active Tourer'a önden baktığımızda önceki nesliyle arasında büyük bir fark görüyoruz. Birçok kimsenin halen alışamadığı büyük böbrekleri sayesinde yeni 2 serisi Active Tourer duruşuyla kompakt MPV değil de lüks bir sedan havasıyla size bakıyor. Devasa ızgaraya eşlik eden yeni nesil Matrix farlar sadece karizmatik olmakla kalmayıp yüksek görüş açısı ve aydınlatma teknolojileriyle de ön plana çıkıyor. Tamponda Luxury Line donanımıyla daha az havalandırma çıkışına sahip bir tasarım gelirken M Sport'ta köşelerde büyük havalandırma ızgaralarının bulunduğu bir tampon tasarımı kullanılıyor. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ın ön tasarımı bu haliyle benden ilk artı puanını büyük bir coşkuyla alıyor. Yeni 2 serisi Active Tourer'ın profiline geçtiğimizde ise yenilenmenin boyutunu net şekilde fark ediyoruz. Yeni 2 serisi Active Tourer'la önceki neslini kıyasladığımızda dış mekandaki büyümeyi net biçimde anlıyoruz. Kompakt MPV sınıfının getirisi yüksek tavan çizgisinin sportif bir şekilde yapılabileceğini gösteren 2 serisi oldukça hoş gözüküyor. Buna ek olarak profilden bakıldığında ön çamurluktan başlayıp C sütununa doğru ikiye ayrılan omuz çizgisi de hareketli bir duruş kazandırıyor. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'da jant ve renk seçenekleri de tamamen yenilendi. Giriş seviyesinde standart olarak 16 ve 17 inç büyüklüğünde hafif alaşım jantlar bulunurken M Sport donanımda 17 inç jantlar geliyor. Bunlara ek olarak opsiyonel şekilde 17, 18 ve 19 inç büyüklüğünde jant seçenekleri de zevkinize sunuluyor. Renk seçeneklerinde ise ilk defa sunulacak metalik parlak bakır grisi Sparkling Copper Grey rengine sahip olabilirsiniz. Belki de yeni 2 serisi Active Tourer'ın en çok beğeneceğiniz yeri arka tarafında bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ın arka tasarımını önceki nesliyle kıyasladığımızda en az ön tarafta olduğu kadar büyük bir değişimle karşılaşıyoruz. Yenilenen tasarıma bakar bakmaz ilk dikkatimizi çeken detay önceki nesline göre bir hayli küçülen arka stoplar oldu. LED teknolojisine sahip olmalarıyla oldukça güzel görünen bu stop tasarımını ben gerçekten beğeniyorum. Fakat beğenmediğim bir detay da var ne yazık ki. Önceki neslinde spoiler altına gizlenmiş olup yeni nesilde aşağıya indirilen cam sileceği benden aldığı eksi puanı anasının ak sütü gibi hak etti. Aşağıya doğru model isim yazısının da sağ üstten sağ alta alındığını görüyoruz. Ve tampona indiğimizde ise gerçek egzoz çıkışı severleri bir hayli üzecek bir tasarımla karşı karşıya kalıyoruz. Önceki neslinde 2 adet egzoz çıkışıyla göz dolduran 2 serisi Active Tourer'da egzoz çıkışlarının yerini reflektörler aldı. M Sport'ta ise durum tamamen değişiyor. Çift renkli, sportif bir tasarıma sahip tampon tasarımı oldukça iyi gözüküyor. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer boyutlarıyla da önceki nesline göre farkını ortaya koyuyor. Yeni 2 serisi Active Tourer 4386 mm ile önceki nesline göre 32 mm daha uzun, 1824 mm ile önceki nesline göre 24 mm daha geniş,
ve 1576 mm ile önceki nesline göre 21 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. Dingil uzunluğunda ise 2670 mm ile önceki nesline göre bir değişim yaşanmıyor. Şimdi ise yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ın satın almak için başlıca nedenlerinizden biri olacak iç mekanda bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni 2 serisi Active Tourer'ın iç mekanına adımımızı atar atmaz etkileyici bir tasarımla karşılaşıyoruz. Önceki nesliyle kıyaslandığında aralarında ufak bir benzerlik dahi bulunmayan yeni 2 serisi Active Tourer'da kompakt MPV havasından eser göremiyoruz. Üzerinden birçok ayara erişebileceğiniz 3 kollu yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında BMW tarafından üretilen son nesil iDrive işletim sistemine sahip 10.25 inç büyüklüğünde dijital gösterge ile 10.7 inç büyüklüğünde multimedya ekranı yer alıyor. Sürücüye doğru açıyla yerleştirilmiş bu ekranlar üzerinden klima da dahil olmak üzere araçla ilgili tüm ayarları anlık olarak yapabiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Klima demişken yeni 2 serisi Active Tourer'da çift bölgeli klima kontrolü standart olarak sunuluyor. Ayrıca bu ekran üzerinden kullanabileceğiniz navigasyon hizmeti de standart olarak geliyor. Buna ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine de dokunmatik hassasiyeti gayet iyi olan bu ekran üzerinden erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda renkli head-up display ekranına da sahip olabilirsiniz. Ön konsol üzerinde klima menfezlerinin konumu ve trim parçalarıyla olan uyumu oldukça şık gözüküyor. Konsolun ortasına doğru gelirken bizi cep telefonu bağlantı noktası karşılıyor. Oldukça işlevsel olan bu hamle benim gerçekten çok hoşuma gitti. 2 katlı olarak inşa edilen orta konsolda telefon koyabileceğiniz alanın hemen arkasında 2 adet bardaklığa yer verilmiş. Onun hemen arkasında ise 2 adet USB-C bağlantı noktasıyla 1 adet 12 volt soket girişi bulunuyor. Küçük eşya gözü konusunda oldukça cömert davranan yeni BMW 2 serisi Active Tourer'da orta konsolun alt katında bir hayli alan sunuluyor. Üst tarafta ise tasarımıyla gerçekten beni etkileyen vites seçicisi, elektronik park freni, dörtlü flaşör tuşu ve multimedya ses ayar kumandası yer alıyor. Ses demişken yeni 2 serisi Active Tourer'la birlikte 12 hoparlörlü Harman Kardon Premium ses sistemine de sahip olabilirsiniz. Standart olarak ise 6 hoparlörlü ses sistemine sahip olacaksınız. Yeni 2 serisi Active Tourer'ın koltukları da tamamen yenilendi. Elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyon özelliğiyle birlikte satın alınabilen bu koltuklarda konfor ve sağlığınız öncelikli konuma getirilmiş. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ın arka koltuklarına geçtiğimizde bu otomobili gerçekten alma sebebinizi bir kez daha hatırlıyorsunuz. Geniş ailenizle birlikte seyahat edebileceğiniz, geniş diz ve fazlasıyla iyi baş mesafesine sahip koltuklar oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Buna ek olarak arka yolcular için orta konsol üzerinde havalandırma menfezi ve 2 adet USB-C bağlantı noktasının sunulması benden tam puan almayı başardı. Yeni 2 serisi Active Tourer'da standart olarak sunulan bir diğer özellik ise otomatik olarak açılıp kapanabilen bagaj kapağı oldu. Otomatik olarak açılabilen bagaj kapağının altındaki bagaj hacminde ise 470 litrelik bir alan sunuluyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1455 litreye çıkıyor. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ın hem sizin hem de sevdiklerinizin hayatını kolaylaştıracak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'da geliştirilmiş adaptif süspansiyonlara sahip olabilirsiniz. Tamamen elden geçirilip güçlendirilen şasiyle birlikte gelen güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri de yenilendi. Bu özelliklerin arasında park asistanı ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra şerit dışına çıktığınızda sesli olarak sizi uyaran şerit takip asistanı, herhangi bir cisme tehlikeli şekilde yaklaşmanız halinde sesli olarak sizi uyaran ön çarpışma uyarı sistemi, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, yeni BMW 2 serisi Active Tourer'da standart olarak sunuluyor. Bu kadar çok üstün özelliği standart olarak sunması
onun rakipleri arasında bir adım öne geçmesine neden olacaktır. Opsiyonel şekilde sunulan özellikler arasında ise direksiyon müdahaleli adaptif hız sabitleyici, şeritte tutma asistanı, dur kalk özelliğine sahip aktif hız sabitleyici ve daha birçok sürücü yardımcı özelliği bulunuyor. Şimdi gelin yeni 2 serisi Active Tourer'da bulunan yenilenmiş motor seçenekleri ve şanzıman özellikleri neler hep birlikte öğrenelim. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'da ilk etapta 3'ü benzinli, 1'i dizel olmak üzere 4 farklı motor seçeneği yer alıyor. İçten yanmalı motorun yanı sıra plug-in hibrit, elektrikli 2 serisi Active Tourer'a da sahip olabilirsiniz. Benzinli motorların ilk sırasında 1.5 litre 218i motor yer alıyor. 136 beygir güç, 230 Nm tork üretebilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6.8 litre. İkinci sırada yine 1.5 litre hacminde 220i ismindeki motor bulunuyor. 156 beygir güç, 240 Nm tork üretilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6.5 litre. Elektrikli motor ile desteklenen son benzinli motor ise 2 litre hacmindeki 223i isimli motor oldu. Toplamda 204 beygir güç, 320 Nm tork üreten bu motor ise ortalama 6 litre yakıt sarf ediyor. Motor seçeneklerinin son sırasında ise 2 litre hacmindeki 218D isimli model yer alıyor. 150 beygir güç, 360 Nm tork elde edebileceğiniz bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5.3 litre olarak kayda geçiyor. Tamamını yalnızca 7 ileri çift kavrama, otomatik vites ile satın alabileceğiniz bu motorlar performansıyla sizi asla pişman etmeyecektir. Şubat 2022 tarihinde satışa sunulacak yeni BMW 2 serisi Active Tourer Avrupa'da 34.750 eurodan başlayıp en pahalı modelde 41.000 euroya alıcı bulacak. Yeni BMW 2 serisi Active Tourer'ın baştan aşağı değişen ve yenilenen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 2 serisi Active Tourer'ı gerçekten çok beğendim. Kompakt MPV sınıfında da sunduğu standart özelliklerden dolayı kesinlikle tercih ederim. Peki siz yeni BMW 2 serisi Active Tourer hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni 2 serisi Active Tourer hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.